Son zamanlarda Yunanistan'da sokağa çıkma yasağından dolayı sürekli evde vakit geçiriyorum. İşte bu sebepten bu zamana kadar aklıma gelmeyen konuları düşünürken buluyorum kendimi. Bunlardan bir tanesi de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gündelik yaşam. Ne zaman sohbetlerde iki kültürün bahsi geçse hemen birbirine olan benzerliklerinden bahsedilir. Evet, doğru. Çok benziyorlar. Ama kesinlikle aynı değiller. Yani Türkiye ve Yunanistan'da kültürel anlamda birbirine olan benzerlikler kadar bir o kadar da farklar bulunuyor. İşte bu videoda sizlere Türkiye ve Yunanistan arasındaki farklardan bahsediyorum. Gelin kahvaltıdan başlayalım. Türkiye'de kahvaltı önemli bir öğün. Hatta hafta sonları aileler ve arkadaşlar arasında buluşma sebebi bile olabiliyor. Türkiye'deki kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, salatalık olur. Normali olur, serpmesi olur. Yunanistan'da ise kahvaltı biraz öksüzdür. Kahve ve simitten ibarettir. Kahvaltı demişken Türkiye'de kahvaltıların olmazsa olmazı nedir? Çay. Türkiye'de mevsim ne olursa olsun çay içilir. Yazın içilir, kışın içilir, sabah içilir, akşam içilir, içilir de içilir. Yunanistan'da ise çay tek bir şartla içilir. O da hastaysan. Veya çay içiyorsan sana hasta mısın diye sorarlar. Öyle ki çay istediğin zaman hasta olduğunu düşünülerek yanında şeker değil de bal getirilir. Ya da tersten düşünelim. Kahve. Yunanistan'da soğuk kahve oldukça önemlidir. Freddo ve frappe bunların başını çeker. Kış lastiğinden yaz lastiğine geçiş gibi Yunanistan'da da kış mevsiminden yaz mevsimine geçildiğinde sıcak kahveler yerini soğuk kahveye bırakır. Türkiye'de ise kahve denince daha çok sıcak olan Türk kahvesi akıllara gelir. Gündelik yaşama gelirsek, Türkiye'de evde yemek yapmak yaygın bir alışkanlıkken Yunanistan'da bu durum tam tersi. Bunun yerine akşam yemekleri ya sipariş verilir ya da dışarıdaki tavernalarda yenir. Eğlence tarafı, alkol. Yunanistan'da tavernalarda, restoranlarda Yunan rakısı diye bildiğimiz uzunun siparişi verildiğinde genelde 20'lik küçük şişelerde gelir. Türkiye'de bir restorana gittiğinizde ise rakı sipariş verildiğinde bu genellikle en büyük şişe olan 70'likten verilir. Tabi bunda verginin de rolü oynuyor. Hazır vergi vermişken en büyüğünü alayım diyoruz. Türkiye'de rakıyı içecekseniz güzelce mezelerden hazırlanmış bir sofraya ihtiyacınız vardır. Yunanistan'da ise uzoyu sahillerde, plajlarda içilirken görebilirsiniz. Yunanistan'da herkes alkol içer ama kimse sarhoş değildir. Türkiye'de az kişi alkol içer fakat herkes sarhoştur. Türkiye'de daha çok çalışmak için yaşanır. Biraz daha kazanayım, aman kime kalacak zaten, çoluk çocuğa bırakacağız anlayışı vardır. İşte bu yüzden de kendi hayatımızdan feragat ederiz. Yunanistan'da ise durum biraz daha farklıdır. Kişi daha çok kendi eğlencesi, kendi yaşamı için çalışır. Bu yüzden Türkiye'de bir kişinin malı mülkü daha çokken Yunanistan'da bir kişinin gezip gördüğü daha çoktur. Türkiye otoriteyi Yunanistan'a göre biraz daha sever. Saygı anlayışı daha ön plandadır. İşte bu yüzden okulda, üniversitede öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkarak saygı gösterilir. Yunanistan'da kesinlikle böyle bir şey yoktur. Yunan'ın sosyalleşmesi biraz daha dışarı dönüktür. AVM'si az ama kafesi çoktur. İşte bu yüzden Yunanistan'da evlerin metrekareleri söylendiğinde balkon dahil edilmez. Bir anlamda balkonların bağımsızlığı vardır. Türkiye'de sosyalleşme ise biraz daha kapalı, içe dönüktür. Altın günleri olur mesela. Bu yüzden balkonlar daha çok içeriye eklenir. Bir anlamda balkona kayyum atanmıştır. Gelelim düğünler konusuna. Türkiye'de nikah, düğün sırasında gelin ve damada para takma adeti vardır. Yunanistan'da ise para takma yerine daha çok IBAN verilir. Eğer Türkiye'de IBAN verilecekse bunu daha çok devlet büyükleri yapar. Detaylıca oturup düşündüğümüzde bu listeyi sayfalarca uzatabiliriz. Bunlar sadece karantina günlerinde benim aklıma gelenler. Peki ya sen? Senin aklına gelen Türk ve Yunan arasındaki farklılıklar bulunuyorsa yorumlara alabiliriz.